Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere çeyizlere yakışacak muhteşem bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelimin yapımı için elimde Alize Angora Gold simli ipim var. Şöyle gri bir renk, güzel ağır bir rengimiz. Şöyle renk koduna gelirse 21 arkadaşlar. İpimiz ince bir ip. Şöyle ipimin kalınlığını, inceliğini de göstereyim. Şiş numaralarım ise 2,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Şöyle ince bir ip olduğu için ince bir şiş kullanıyorum. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen modelimizin anlatımına geçelim. Sizler de modelimi beğendiyseniz buyurun birlikte yapalım. Şöyle modelimi ilmekler toplayarak başlıyorum arkadaşlar. İlmek sayılarımız ne yaparsak yapalım 10 ve 10'un katları artı 5 ilmek artı 2 ilmek. Yani 2 tane kenar ilmeği. 5'i modelimizin içi, örneklerimiz için, 2 tanesi kenar ilmeğimiz için. Önce 10 ve 10'un katları ilmekler topluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir modelim için 2, 4, 6, 8, 10 tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar buraya 5 ilmek daha ekliyoruz. Yani 10, 10, 10 siz 10 ve 10'un katlarında ilmek sayılarınızı yaptıktan sonra artı 1, 2, 3, 4, 5. Bu iki modelimiz için ama 10 tane ilmek üzerinde 2 yani 4 model olarak görünecek bu arkadaşlar. Az sonra modelimi yaptıktan sonra anlayacaksınızdır. 2 tane de kenar ilmeği ekliyorum. Bu şekilde ilmek sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. 10, 10, 10, 10 artı 5 artı 2 tane sağ ve sol kenar ilmeği. Şimdi hemen modelime başlıyorum. Bu model lastik gerektiren bir model değil arkadaşlar. Gerçekten lastik yapmadan çok düzgün duran bir örnek olarak bunu gördüm. Sizlere söyleyebilirim. Yani hiçbir şekilde lastik yapmadan alt etek kısmı kıvrılmıyor arkadaşlar. Şöyle hemen ilk sıramı düz bir şekilde örüyorum. Burası yapmış olduğum kısım modelime dahil değildir arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hemen buradaki ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Sizler de modelinizi başladığınızda bir sıra düz örgü örün. Evet, bir sıra düz örgümden sonra hemen sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet, hemen kenar ilmeklerime geldim. Burada da düz örgümü örüyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin birinci sırası ön yüzde devam ediyoruz. Şöyle aslında çift taraflı gibi bir model. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar ilmeğimden sonra 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu model üstünde ters ilmeğimiz yok arkadaşlar. Hep düz örerek devam edeceğiz. Şimdi burada 5 tane kenar ilmeğimden sonra 2, 4, 5 ilmeğimden sonra bir tane doladım. 1, 2 doladım. 3
doladım, 4 ördüm, 5 doladım, 6 ördüm, 7 doladım, 8 ördüm, 9 doladım, 10 ördüm. Dolamayla örmeyle 5 tane düz ilmekten sonra hemen sayıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Burada 2, 4, 6 kenar ilmeğimiz. 2, 4, 6, 8, 10 tane yine ilmek yaptık. Şimdi burada tekrardan 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz ilmeğimizden sonra aynı şekilde tekrar ediyoruz. 1 doladım. 2 ördüm. 3 doladım. 4 ördüm. 5 doladım. 6 ördüm. 7 doladım. 8 ördüm. 9 doladım. 10'uncuyu ördüm. Yine yanlışlık olmasın, hemen düz ilmeğimizden sonra şöyle hemen kontrol edelim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğimiz. Yine 10 ilmeğimden sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ve kenar ilmeğimiz. Bu şekilde ayarlandı. Kenar kısmında olduğu gibi burada da aynı şekilde bitiriyoruz. Şimdi modelimin ikinci sırasında arka yüzünde ise yapmamız gerekeni şöyle hemen kısaca anlatıyorum. Evet, ikinci sıramızda ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 5 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bir alt sırada dolamış olduğumuz 10 tane ilmeğimiz var şurada arkadaşlar. Burada yapmamız gereken, buradaki ilmeğimi alıyorum, uzatıyorum, dolamış olduğum ilmeğimi bıraktım. Yani ilmeklerimizi bir nevi uzatıyoruz. Tekrar 2 bıraktım. Üçüncüyü aldım, diğerini bıraktım. Dördüncüyü aldım, diğerini bıraktım. Beşinciyi aldım, dolamış olduğumu bıraktım. Burada toplamda 5 tane uzattığımız ilmeğimiz var. Hemen bunu diğer şişime alıyorum. Şu da uzatmış olduğumuz ilmeğimiz. 5 tane uzamış olan ilmeğimiz var. 2 defa şişimin başına ipimi alıyorum. Buradaki 5 tane ilmeğimi düz bir şekilde hepsini birlikte ördüm. Tekrar yine buradaki 2 tane şişime doladım. Buradaki 5 tane düz ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimizden sonra hemen arkadaşlar yine uzatmış olduğumuz ilmeklerimiz geliyor. Yine bir örmüş olduğum ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi yine diğer şişime alıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 defa şişimin başına ipimi alıyorum. Buradaki 5 tane ilmeğimi tek seferde düz bir şekilde örüyorum. Yine burada 1, 2 doladım. Buradaki kenardaki 5 tane düz ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5 kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Tekrar şöyle bu sıramızı geçtik. Şimdi şu kısımdan devam ediyorum. Ön kısımdan. Önü arkayı şaşırdım. Sizler takip edin arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi aslında örneklerimiz yer değişiyor gibi oluyor. Örneklerimiz yer değişecek fakat
Örneklerimizde modelin görüntüsünde hiçbir örnekte kayma yoktur arkadaşlar. Farklı bir model. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir doladım. Bir düz örüyorum. 2 ilmek doladım. Ördüm. Doladım. Ördüm. Doladım. Ördüm. Doladım. Ördüm. Nereye kadar bu şekilde yaptık? En son örmeyle bitiyoruz. Doladık, ördük. Şu şişimin başına dolamış olduğum ilmeklere kadar 10 tane kenar ilmeğimizden hariç ilmeğimiz olmalı. 2, 4, 6, 8, 10. Tekrar şimdi buradaki dolamış olduğumuz ilmeğimizin birini düz örüyoruz. Diğerini ters örüyoruz. Burada bir ajur oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradaki modelimizi kesmiş olduğumuz 5 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Tekrar doladığımı düz örüyorum. Tekrar geri doladığımı ters örüyorum. İkinci doladığımı. Devam ediyorum. Yine buraya bu şekilde model kuruyoruz. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuyu örerek bitirdik. Yine dolamış olduğumuz ilmeğe geldik. Birinci ilmeğimizi düz, ikinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine buradaki model üzerindeki ilmeğimizi düz, yine dolamış olduğumuzu düz, ikinci doladığımızı ters örüyoruz. Yine bu kenar kısma örnek yeri kuruyoruz. 1 doladım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar kenar ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Tekrar modelimin 4. sırasına geçtim. Evet, burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimizi bu orta kısımda yapmış olduğumuz gibi uzatacağız arkadaşlar. 5 tane ilmeğimizi uzatarak alıyoruz. Birinci ilmeğimi aldım. Örmüş olduğum ilmeğimi de uzattım. Diğerini bıraktım. 2, 3, 4, 5. Buradaki ilmeğimizi de bırakmayı unutmayalım. Artırma yapmış oluruz. Tekrar diğer şişime alıyorum. 5 tane ilmeğimi. Burada kenarda bir tane kenar ilmeğimden sonra 2 defa şişimin başına ipimi alıyorum. Tekrar buradaki 2, 4, 5 tane ilmeğimi tek seferde düz bir şekilde örüyorum. Yine burada 2 tane artırmamı, dolamamı yapıyorum. Burada 5 tane ilmek düz örüyoruz. Model üzerindeki 5 tane ilmeğimi 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Tekrar burada ilmeklerimi yine aradaki ilmeklerimizi uzatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi yine uzattım. Aradaki dolamış olduklarımı bıraktım. Şöyle hemen diğer şişime alıyorum. Diğer şişime aldıktan sonra 2 defa dolamamı yaptım. Burada 5 tanesini birlikte ördüm. Tekrar 2 tane daha dolamayı unutmuyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar ilmeklerimi kenardaki modelimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
Tekrar diğer şişime alıyorum. Burada 2 tane doluyorum. 5 tane ilmeğimi tek seferde düz bir şekilde kapatıyorum. 2 tane yine artırmamı yapıyorum kenardan, sonra kenardan önce kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimiz buraya kadar bir kez kurulmuş oldu arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde görünüyor. Şimdi ikinci örneğimizi hemen nasıl kuracağımıza gelelim. Yeni başlayanlar olduğu için biraz videom uzayacak ama hakkınızı helal edin. Şöyle arkadaşlar, kenar ilmeğimizi örmeden almıştık. Burada bir bıraktım. 2 yine bu şekilde ördüm. 3 düz ördüm. 4 5 kenar ilmeğim ile birlikte 2 4 6 tane ilmeğimiz oluyor burada. Şimdi hemen bir alt sıradaki kısma geçtik. Şimdi devam ediyorum burada arkadaşlar. Bu işlemimi yaptıktan sonra bir doladım. Artık buraya örnek kuracağız. Bir doladım, bir. Hızlı geçelim biraz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yine doladık. Buradaki dolamış olduğumu düz, diğer ikinci doladığımı ters, modelimin üzerindekini düz, yine düz, yine ters. Tekrar burada bir dola, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 düz bir şekilde ör, ters ör ikinciyi. Modelin üzerindeki ilmeğimiz düz, tekrar düz ve ters. Kenar ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Tekrar çevirdim. Hemen bu sırayı da göstereceğim. Videomu tamamlayacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz burada. Burada 1 2 3 4 2 4 5 kenar ilmeğimizle 6 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Buradaki ilmeklerimizin hemen boyunu uzatıyorum. Tekrar diğer şişime alıyorum. İkinci örneğimiz, ikinci sıramızı gösteriyorum. 2 defa şişimin başına ipimi alıyorum. Yine tekrar 2 defa doladım. Buradaki ilmeklerimi 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Yine burada ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. 1 2 3 4 Şöyle hemen şaşırmayalım. Bir daha sayacağım buraya arkadaşlar. 2 4 evet, bunu da bırakıyorum. Hepsini birlikte diğer şişime alıyorum. 5 tane ilmeğimi tekrar 2 defa artırmamı yaptım. 5 tanesini birlikte ördüm. 2 artırmamızı unutmuyoruz. 1 2 3 4 5 6 Evet, bu şekilde kendini tekrar ederek ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Şöyle hemen modelimi de göstermek istiyorum. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Arada ajur bölümü, burada tığ işine benzettim biraz modeli arkadaşlar ben. Bu şekilde devam ediyor. Biraz ben detaylı anlatmaya çalıştım. Biraz detayı olan bir model ama dediğim üzere tam baş kısmından düzgün bir şekilde başlanıldığı zaman yukarılarda hata yapmak imkansız gibi bir şey arkadaşlar.
Evet, şöyle ben modelimi birkaç sıra ilerlemiş olduğum büyük parçada göstereyim sizlere. Şöyle hemen şu yaptığımızı kenara alalım. Bakın, dediğim üzere 10 tane ilmek üzerinde 2 tane model oluyor arkadaşlar. Şöyle şurası 10 ilmek üzeri yapmış olduğumuz modelimiz, 10 ilmek üzeri 10 ilmek üzeri 10 ve 10'un katlarında dediğim üzere yapılan bir model. Evet, tersini düzünü de şaşırmam. Burası düz yanı. Şöyle arka yüzünde de fazla bir değişen bölüm yok. Bu kısmı da arka yüzü arkadaşlar modelimizin. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Benimle birlikte yaparsınız. Takıldığınız bölümler olursa hiç çekinmeden yorumlar kısmında bana yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağımdır. Evet, böyle hoş çeyizlere yakışacak bir model. Yazlık yelekler, yazlık bluzlar yakıştırdığım arkadaşlar, eto şallar, atkılar yapabilirsiniz. Boyunluklar yapabilirsiniz bu modelden. Yazlık olarak, mevsimlik olarak kullanabileceğiniz güzel bir model diye düşünüyorum. Tabii ki lastik gerektirmiyor. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle şu kısımlarında küpür oluşuyor. Araları bu şekilde oluyor. Tabii ki sizler bunu bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz ama ben çeyizliklere yakıştırdım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş durumdayız. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.